Merhaba, Doktor Koray Erdoğan, Asmet Klinik İstanbul. Bugün hem eski bir hastam, eski bir dostum Ferhat Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ferhat Bey, bir yıl 8 ay önce Evet, ikimiz burada yapmıştık. işlem 5000 yaptık. greft ekmiştik. Çok ortalamamız da yüksek değildi, 1,7 idi. Hı hı. Galiba 8 ay kadar bir finasterid kullandınız. Evet, Ondan sonra da bıraktınız. ondan sonra da bıraktım. Nasıl efendim, bu süreç nasıl oldu? Bize anlatır mısınız? Nasıl karar verdiniz? Nasıl karar verdim? Aslında saç ekimi daha önceden düşündüğüm bir şeydi. Size gelmeden önce, çok önce düşündüğüm bir şeydi. Fakat çevremde gördüğüm olumsuz örneklerden dolayı bunu hep erteledim. Ta ki bir gün kapı komşum gördüğüm zaman şaşırdım. Oğuz dedim, sana ne oldu böyle falan. Abi dedi, ben saç ektirdim. Ya yapma, ben de saç ektirmek istiyorum. Nerede yaptın? Çok araştırdım dedi. Bunu İstanbul'da Asmet'te yaptırdım ve Koray Hoca yaptı dedi. Ben hemen iletişim bilgilerinizi aldım. Daha sonra iletişime geçtim. Burada geldim, kontroller yapıldı. Şöyle bir sıkıntıdan bahsederdi genelde herkes. Çok ağrılı bir süreç olur, çok kanlı bir süreç olur, dayanılması güçtür. Bu korkularla geldik işin doğrusu. Fakat burada çok sıcak karşılandık. Çok profesyonel bir ekip tarafından bilgilendirildik. İşlem yaptırmaya karar verdik. İşlem yapıldığı zaman 7 saat süren bir işlemdi. Ben 7 saat nasıl bekleyeceğim, nasıl katlanacağım, nasıl dayanacağım endişesini yaşıyordum. Ama o 7 saatin nasıl geçtiğini ben hatırlamıyorum. Halen düşünüyorum. Üzerinden 1,5 yıl geçti. Ben 7 saat nasıl oldu, nasıl katlandım hatırlamıyorum. Yani sanki 15 dakika. Her şeyi hatırlıyorum ama sürecin nasıl geçtiğini inanın hatırlamıyorum. Ya tabii öyle çok soruyor hastalar. Genelde en sık sorulan sorulardan bir tanesi işlem ne kadar sürüyor? Yani dediği gibi Ferhat Bey'in yaklaşık 7 saat kadar süren bir işlem ama farklı aşamaları var. Aralarda tabii dinlenme periyotları da oluyor. Onun için hani çok fazla size yansımıyor bu. Tabii burada anestezi doktorlarının olması, o ağrıyı tamamen neredeyse kesiyor olmaları. İşlemden sonra ağrınız oldu mu? İşlemden sonra herhangi bir sıkıntım olmadı. Yani 2 gün burada işlemden sonra buradan taburcu olduk. Ankara'ya gittik. Sıkıntı ettiğim şey sizin vermiş olduğunuz çizelgeye uyarak uyurken saçımı korumak anlamında gerekene uydum. Uykuya dalma konusunda sıkıntılarım oldu. Harfiyen uyumak için, çünkü uzun süre istediğim ve sonradan yaptırdığım bir işlem, yanlış bir şey yapmamak için 3 gün elimi masaya koyarak bu şekilde yattım. Harfiyen uydum her şeye. İşte yıkamaya. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Aslında bu işlemin zor kısmı işlem kısmı değil. Kesinlikle. 3 gün uykusuzluk. Aynen. Bir ağrısı Yani da ben yok. kendim de yaptırdım. Benim de 7 ay oldu. Yani aslında işlemi, greftleri korumak için insan bir de endişe duyuyor. Yani ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ben bile işte sağa dönerim, sola dönerim, zarar görürler falan filan. Bir tane kötü bir yastık var, onunla uyumaya çalışıyorsunuz falan. Aslında işin zorluğu operasyon sonrası uyku kısmı. Evet, operasyonda yaptıracak olan arkadaşlar varsa operasyonda herhangi bir sıkıntı yok. Gözünde büyütmesinler, ben çok büyüttüm. Uzun yıllar uzak kaldım ama profesyonel bir ekiple çalışmak gerekiyor bu konuda. Bunu söyleyebilirim. Yani bunu mahalle altında yapanlar da var. Fakat işte onları gördükten sonra insanlar saç ekiminden uzak duruyor. Doğru söylüyorsun. Yani ben saç ektirdikten sonra uzun süre görüşmediğim arkadaşlarla karşılaştığım zaman Ferhat, sende bir değişiklik var diyorlar. Ne oldu? Ya gençleşmişsin. Kimse saç ektirmişsin demedi. Çünkü saçlar o kadar doğal görünüyor Bu ki. tam benim kullandığım cümle, biliyor musunuz? Evet. Ben hep derim ki bakın, hiçbir arkadaşınız size saç ektirmesi çok güzel oldu demeyecek. Diyecekler ki ya kilo mu verdin, ne yaptın? Evet, sende bir değişiklik estetik var. mi oldun, yüzünü mü gerdin, bir şey var sende diyecekler. Ve siz saç ekimi olduğunuzu söylemeyiniz, bakın bulamayacaklar yani. O kadar Evet, iddialıyım. kesinlikle bulunamıyor ve özgüvenli olduğumuzu söylüyorlar. Ben Ömer Bey'le beraber gelmiştim, hatırlarsınız. 2 arkadaş birlikte karar verdik. Ömer Bey nasıl oldu sonuç? O da çok iyi, o da çok mutlu. Onun gelmeden önce tepe kısmı tamamen açıktı, deri görünüyordu. O buradan giderken de bunun olmayacağı düşüncesiyle, yani sanki orası kapanmayacak diye gitti. Ama şu an kapalı, çok mutlu. Yani ikimiz de Ömer Bey de yaptırdığımız gelse de için- keşke onu da bir görebilsek. Evet, o da gelecek inşallah. Biz 2002 yılında ektirmiştik. Ve şimdi geriye dönüp baktığımızda iyi ki diyoruz, kendimiz için bir şeyleri yapmışız. Genelde hep müşterilerimiz için koştururuz. Değil mi? Evet, kendimize zaman ayırmamıştık. Diyoruz ki iyi ki yaptırmışız. Evet. Ama şunu da söylüyoruz arkadaşlara. 2022 dediniz de. 2022.
Yaptıracak olanlara da şunu tavsiye ederim ben. Dışarıda farklı yer aramaktansa referans alıp gelsinler. Merdiven altı yerlerde evet çok hesaplı, çok ucuz yapılıyor ama herkes daha uzaktan bakınca 50 metre ileriden ekim saç olduğunu çok Anlıyor. rahat anlayabiliyor. Ya evet, ben bu konuda çok size vesile oldunuz, tekrardan edeyim. Arkadaşlar, demiyoruz ki hani ille şuraya gidin, bize gelin buraya, ama yaptıracağınız yerde mutlaka referans olarak orada yaptırmış bir insanla görüşün. Evet. Sosyal medyaya, fotoğraflara lütfen itibar etmeyiniz. Çünkü bunlar artık bu teknolojide çok anlamlı değil. Herkesin de bir iki tane güzel sonucu olabilir. Çünkü bazı saçlar zordur. O saçlardan güzel sonuç çıkartmak çok ciddi emek ve tecrübe gerektirir. Yani mesela birebir orada yaptırmış, orada deneyimlemiş insanlarla konuşup ondan sonra karar veriniz. Bu bence en önemli kriter. Çok Kesinlikle. yakından da gösterebilir miyim Tabii biraz ki, tabii ki. saçınızı? Tabii Bu arada ki. lafınızı kesin, bir şey söyleyecektim. Şöyle profil resmi sosyal medyada artık herkes birbirinin profil resmine baktığı için benim profil resmim daha önceden dökük saçlı halimdi. Şimdiki halimi gören arkadaşlar, bu işi bilenler nerede yaptırdın diye soruyorlar. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarım var, iş arkadaşlarım. Onlar da sordular bunu nerede yaptırdın, nerede yaptırmalıyız diye. Ben size referans olarak verdim zaten. Umarım temasa geçerler. Yani herkes yapıyor ama herkes böyle yapmıyor. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu önemli bir konu. Mesela finasterit kullanalım mı, kullanmayalım mı? Şimdi mesela Hilmi Bey, siz 8 ay kadar kullandınız değil mi efendim? Ben bir yıla yakın Bir kullandım. yıla yakın Bir yıl kullandınız tam ama son bir kullandım. 8 aydır falan kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorum. Yani yaklaşık neredeyse bir yıla yakın bir sürede de kullanmıyor ama evet, belli bir incelme olmuş ama çok buradaki kriter nedir biliyor musunuz? Minyatürizasyon dediğimiz şey. Mesela sizin minyatürizasyonunuz o kadar azdı ki hani bazı hastalarıma öneriyorum. Bakın diyorum, sizin şimdi minyatürizasyonu yani incelmesi %50'ye yakın olan hastalarım var. Eğer onlar bu medikal tedavilerden destek almazlarsa istediğimiz sonucu yakalamama ihtimali olabiliyor. Ama mesela minyatürizasyonu sizinki gibi düşük olan hastalar kullanmaya da bilirler. Ama onu bırakın, o kararı bu işi bilen insanlar versin. Siz kendiniz vermeyin. Bunu, bu mesajı da vermek istiyorum. Bir de yakından gösterelim ki, efendim tabii saçını. ki. Biraz şu ön kısımlarımız çok güzel gözüküyor zaten. Eski halini düşününce ben Eskiden yoktu orada. Evet, hiç yoktu. Arkanızı döndüreceğim. Tepe bölgenizde donörünüz zaten çok iyi. 5000 almıştık. Şöyle başınızı hafif öne eğin. Donörde hiçbir sıkıntımız yok. Şu tepe bölgemizde çok hafif bir seyreklik var. Ama orada da yoktu hiçbir şey. Aslında hani ben size bir seanstan falan yapsam, o tepeyi de tam da kapatsam ki donörünüz çok müsait. Çok çok daha da güzel bir sonuç olacaktır. Planlıyorum zaten Koray Bey. Yani 2 yıl içerisinde dökülmeye yüz tutmuş eski yaşlı saçlarım dökülür. 2 yıl sonra ben tekrar gelip eksik kalan kısmını da tamamlamayı düşünüyorum. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ben Bu teşekkür videoyu kabul ederim. ettiğiniz için Estağfurullah, de, rica bu ederim. özgüveniniz için Estağfurullah, de, çok insanlara teşekkür yardımcı ederim. olduğunuz için de her şey için Ben size teşekkür ediyorum. Özgüvenimi geri kazandım. Sayenizde aynaya daha iyi bakabiliyorum. Mutlu oldum. Çok sağ olun efendim. Rica ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.